Merhaba arkadaşlar, Emco Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü çalışmamızda Emco Probe operatör panelleri enerji tasarruf moduna nasıl geçirebiliriz bunu göreceğiz. Belirli bir süre bekledikten sonra ışık şiddetini kısmak suretiyle hem led ömrünü uzatmış olacağız hem de enerji tasarrufu yapmış olacağız. Normalde panelimizin üzerinde ayarlar bölümünde, sistem bölümünde ışık şiddetini değiştirme seçeneğimiz var. Ancak biz buradan yapmak istemiyoruz. Bizim belirlediğimiz süre sonunda bu ekonomi moduna geçsin istiyoruz. Enerji save moduna geçsin istiyoruz. Bu şekilde. Şu an benim 9 saniye ayarlı bu süre. Ekranın herhangi bir yerine dokunduğum zaman tekrar ışık şiddeti artmış oluyor. Yazılım kısmında kolaylıkla bunu nasıl yapabiliriz? Birlikte görelim. Amacımızı gerçekleştirmek için yazılım kısmına bakalım. Hyper2IDE yazılımımızı açtık. Yeni bir proje diyoruz. AAA dedik, kaydettik. Probe modelimizi, operatör panel modelimizi sordu. 7 Eco model seçtim. Herhangi birini seçebiliriz. Donanım yapılandırmasını gerçekleştirmek için platformumuz kendini açıp kapattı. Hyper2IDE platformuyla hem PLC hem de panellerimizi programlayabiliyorduk, yapılandırabiliyorduk biliyorsunuz. Form 1 sayfamız karşımıza geldi. Öncelikle adres etiket tanımlaması yapalım. Bright ismini verelim, ışık ismini verelim etiketimize. Dahili hafızalar içerisinden internal memory. Buradan internal settings, dahili ayarlamalar bölümüne gidelim. Buradan da display brightness yani ışık şiddeti, ekran ışık şiddetini seçelim. Buradan double değil, unsigned integer 8 seçelim. Yani işaretsiz tam sayı, bir byte'lık tam sayı seçelim. Çok hafızada yer kaplamasın. Burada özel hafıza bitimiz, sistem bitimiz 1 olması gerekiyor. Işık şiddetinin belirlendiği, atandığı yer bu kısım. O yüzden bunu 1 olarak bırakıyoruz. Ve bit düzeyinde değil, unsigned integer 8 dedik, ekle dedik. Böylece artık böyle bir etiketimiz oluştu. Bu hafıza alanına göndereceğimiz 1 ile 7 arasındaki sayılar bizim ışık şiddetimizi belirleyecektir. İlgili sayfanın altına geldiğimizde periyodik bölümüne, makro kısmına geldiğimizde sağ tık yapıyorum, main diyorum. Şu araya programımızı yazarsak zaten 2 veya 3 network'lük bir program olacak. Bizim bu işlemimizi ekran save moduna geçirme işlemimizi rahatlıkla gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle diyoruz, öncelikle eğer diyoruz if get, bu bir özel komutumuz arkadaşlar, sys touch, yani bu get sys touch komutu ekrana basılmadığı sürece milisaniye cinsinden değeri artan bir hafıza alanı. Burada hafıza alanına ne kadar dokunulmadığını ölçmüş oluyoruz. Diyoruz ki burada eğer büyükse diyoruz bizim girdiğimiz bir değerden, örneğin 7000 girelim. 7000 milisaniyeden büyükse değerimiz diyoruz. Bu alt network'teki işlemi yap. Değilse else diyoruz. Else'nin altındaki işlemi yap şeklinde diyoruz. Onun altına da and if diyoruz. Ve noktalı virgülümüzü koymayı unutmuyoruz. Şimdi gelelim. 7000'den büyükse sayımız, yani 7 saniye dokunmadıysak ne yapsın? Diyez işaretiyle birlikte diyezimizi bulalım. Klavyede farklı bir makine kullanıyorum şu an. Diyezim nerede? Şuradaymış. Zaten bakın bright'ı buldu, direkt bana seçenek olarak sundu. Bright eşit diyorum. 1 ise noktalı virgülümü koyuyorum. Eğer 7000'i aşarsa ışık şiddetini 1'e çek anlamında oldu. Değilse alt satıra geçeyim. Yine diyez işaretimi koyuyorum. Bu defa bright'ı seçiyorum yine. Yani ışık şiddetim eşittir 7 olsun diyorum. Yine noktalı virgülümü koyuyorum. Böylece artık bu makro çalışacak her bu sayfayı çalıştırdığımızda. Eğer ışık şiddetimiz eğer ekranı dokunma süremiz 7 saniye geçerse, dokunmama süremiz 7 saniye geçerse ışık şiddetimiz 1 olacak. Işığı kısacak. Eğer 7 saniyeden düşükse ışık şiddetimiz 7 olacak. Ekrana dokunduğumuz anda get sys touch
adresi yine sıfırlanacağı için bu işlem sürekli bu şekilde devam edecek. Buradan derle diyoruz. Bir yerde noktalı virgülü unuttunuz diyor. Nerede unutmuş olabiliriz bakalım. Şurada galiba birden sonra unuttuk. Burada var, burada var. Şurada bir tane fazladan virgül koymuşuz yanlışlıkla. Evet, derle dedik, düzeltti. HMI cihazına yükle dediğimiz anda artık biraz önce çalıştığı gibi programımız çalışacaktır. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.